dostlar, merhaba. Bugün daha derin incelemesini yapacağımızı söylediğim Drake değil pardon, Crusader Intrepid başlangıç gemisini inceleyeceğiz. Dostlar, eğer ben bir gemiyle başlayacak olsam bence bu Crusader Intrepid olurdu. Neden diyeceksiniz? Hemen açıklayayım. Tepe ışığımızı açalım. Bakın şurada hem kargo da taşıyabileceğiniz, yani çok fazla bir şey değil ama bakın şuraya 4 CGU burada, 4 CGU da bu tarafta olmak üzere toplam 8 CGU'luk bir kapasitesi var. Ayrıca içinde gezebileceğiniz bir gövdesi var, yatağı var. Yatak neden önemli? Uzayda herhangi bir yerde logout olabiliyorsunuz. İlla uzay istasyonlarına dönmek zorunda değilsiniz. Onu da şöyle hemen pratik olarak göstereyim. Bakın şurada bir yatağı var. Yatağa lie down şeklinde uzanıyorsunuz. Uzaydasınız diyelim ya da gezegendesiniz. F tuşuna basılı tuttuğunuzda bakın şurada yanlışlıkla bastım. Tekrar logout olabilmeniz için dediğim gibi uzayda olmanız ya da gezegende olmanız gerekiyor. Bakın şuradaki F tuşunun logout kısmı var. Gördünüz mü? Şu an aktif değil. Biz şu an Checkmate istasyonunda olduğumuz için buradan logout olabiliyorsunuz. Ne demek? Şimdi göstereyim. Hem bir gezegene inelim hem de gemimizin performansını, bir uçuş performansını bir deneyelim. Hadi binelim. Bu aslında ikinci çekişim. İlk videoda maalesef gemiyi patlattım. Çok hassas. U ile sistemlerimizi aktif hale getiriyorsunuz. Buradan dostlar enerji sistemimizi ayarlayabiliriz. Bakın burada radara çok vermiş. Radardan biraz alıp motora, silah sistemlerimiz uygunsa silah sistemlerimize de verebiliriz. Şuradan HUD ayarlarımızı iyi yapalım. Bu yatay değil de şöyle dikey olsa, dikey bir ekran olsa bence ekranlar daha iyi olabilirdi. Gravity kompansatörü açacağım. Bu yer çekimi kompansatör. Evet, kalkış izni isteyelim. Şekli şemal de bence çok güzel geminin. Gayet şık bir şekil. Eğer diğer uçuş performansı da iyiyse bence başlangıç gemisi olarak tercih edilebilir. Bakalım. Hızlanması iyi. Tekerleklerimizi kaldıralım. Bu arada HUD'umuzda hiçbir şey açmamışız. Hızlanması iyi dostlar. Gayet iyi. Bakın şekli şemal de gayet şık, modern bir görüntüsü var. İşte tek dezavantajı tek bir lazer silahının olması. Bununla çok fazla nasıl söyleyeyim? Özellikle gemi savaşı bölümlerinde sıkıntı çekersiniz. Ama dediğim gibi bir başlangıç gemisi olduğunu sakın unutmayın. Şimdi bu logout
kısmını denemek için bir gezegene inelim. Hemen haritamızı açıyoruz. Yakınlarda hangi gezegen var bakalım. Biraz şöyle geri gidelim. Ne var yakınlarımızda? Şu böyle görünenler meteor kütleleri. Rab-Tung denilen yerler. En yakın gezegenler de var ya. Bu ne? Hemen yakında bir gezegene kapağı atalım. Allah Allah. Yakınımızda. Şurada var bir tane. Bu neymiş? Pyro 1. Ne kadar uzaklıkta? Şurada bir dakika. Şurası var. Burası ne kadar? Cancel diyelim. Daha yakında var dostlar. Monox var. Jüpiter'e benzeyen bir Monox var. Oraya bir hemen lazerimizi oturtalım. Evet. Monox'u ziyaret edelim. Kuantum modumuza geçiyoruz. Çok uzak değil. 8 gigamil. Oraya bir kuantum atalım. Geminin içinde gezilebilmesinin şu güzelliği var dostlar. Kuantum modundayken pilot koltuğundan kalkıp geminin içinde diğer işlerinizi yapabilirsiniz. Burada işte engineering ekranındaki işlerinizle uğraşabilirsiniz. Burada arkadaşlarınızla oturup sohbet edebilirsiniz. Yeme içme. Bakın ufak bir mutfağı da var kendisinin. Ben gerçekten starter başlangıç gemisi olarak çok beğendim bunu. Her şey var. Kargo bölümü var nispeten. Bakın burada engineering bölümü var. Çok bir şey sığmaz. Buna mesela bir motosiklet, araç bir şey sığdıramazsınız ama belki şu kargo bölümüne sığabilir hatta. Bir tane küçük motosiklet tarzı bir şey var. Ama kuantum halindeyken buradaki işlerinizi de hallediyor olmanız bence güzel. Gayet efektif. Evet. Gezegene geldik. Şimdi manevrası çok güzel dostlar. Manevra kabiliyetini çok beğendim bu arada. Bir yere inelim. Mesela şu Arit denen bölgeye bir inelim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Maksat size Lockout'u göstermek. Bu arada şu ayrıntıyı da söyleyeyim. Eğer Lockout olurken yakınınızda bir oyuncu varsa Lockout bölümü otomatik olarak kapanıyor. Yani oyuncuların olduğu yerde direkt çıkamıyorsunuz. Çünkü düşünsenize tehlikeli yani gemiyi öyle terk edemezsiniz. Gelir bir oyuncu geminizi patlatabilir. O nedenle PvP'nin açık olduğu ve oyuncuların çok olduğu yerlerde orada logout olmaya çalışmayın. Şimdi yüzeye bir inelim. Bu arada SGM moduna geçmeyi unutmayın. Herhangi bir yer, manevra kabiliyeti çok iyi dostlar. Yani çok beğendim. Ben başlayacak olsam bununla başlardım. Şunu da unutmayın. Diyelim bu gemiyi aldınız. Daha sonra gemiyi upgrade edebiliyorsunuz. Üzerine bir miktar para verip işte atıyorum bunu 40 dolar aldınız. 20 doları ekleyip işte Drake aradaki farkı ödeyip yani Drake Cutlass Black'a ya da başka istediğiniz bir gemiye geçebilirsiniz.
Burada ne var ya? Gemi yüzeyinde de dostlar canlılar olabiliyor. Canlı hayvanlar. Şunlar öyle herhalde. Kimisi vahşi oluyor. Onlara da çok yaklaşmamak lazım. Allah Allah. Burada bayağı yaratık var ha. Mesela dostlar şuraya bir yere inelim. Maksat size şeyi göstermek. Şuraya inmeyi planlıyorum mesela. Tekerlekleri açtık herhalde. Evet. Evet, buraya indik. Gayet güzel. Şimdi motorumuzu kapatıyoruz. Komple sistemlerimizi de kapatalım. Yalnız unutmayın, geminin komple enerji sistemini kapattığınızda kalkanlarınız da kapanıyor. Size bir saldırı olabilir. Çıktık gemimizden. Yani koltuğumuzdan. Şimdi dostlar, gemimizdeki yatağımıza yatıyoruz. O yüzden yataklı bir gemi almakta başlangıç gemisi olarak çok önemsiyorum burayı. Bakın. Log out bölümü aktif hale geldi. Burada log out olursanız oyundan çıkıyorsunuz. Güzelliği şu. Tekrar oyuna girdiğiniz zaman aynı yerden başlıyorsunuz. Çıktınız, kapatın oyunu. İşte gittiniz. Tekrar geri geldiğiniz zaman şimdi bir de öyle olmuyormuş. Rezil oluyormuşum. Olur mu olur. Evet. Tekrar girelim. Bakalım gemimizde mi uyanıyoruz? Bir ara bunu kaldırmışlardı. Sadece medical gemilerde uyanılabilecekti falan. Sonra geri getirmişler. Aslında biraz da haksızlık oluyordu. Çünkü yataklı gemileri biraz daha yüksek fiyatla satıyorlar diye biliyorum. Yataklı gemilerin bu özelliği olduğu için. Ve uzayda da aynı şeyde olabilirsiniz. Ama ana şehirlerde ya da istasyonlarda logout seçeneği, tabi orada log out olabilir. Evet. Evet dostlar. Gemimizde uyanabiliyoruz. Hatta evet. Aynı yerde miyiz? İnelim. Şurasıydı herhalde. Çıkış burası değil mi? Evet. Evet dostlar. Texture'lar tam yüklenmemiş yani texture'lara ama artık bakın uzayda ya da nerede olursa olsun geminizde yatağınız varsa eğer geminizde uyanabiliyorsunuz dostlar. Evet, texture'lar şimdi daha yeni yüklendi. Yatağınız varsa orada uyanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Starter bir gemi alacaksanız mutlaka yataklı bir gemi olmasına özen gösterin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.